Arkadaşlar merhaba, adım Nalan Yılmaz ve bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizinle birlikte WordPress'te daha önce söylediğim gibi blok elemanlarını tek tek tanımaya başlayacağız. Bundan sonra hazırlayacağımız yaklaşık 8-10 tane video WordPress'te sık sık kullanılan blok elemanlarını içerecek. Onların ayarlarını, düzenlemelerini, sayfa içerisinde ya da yazı içerisindeki yapılandırmalarını, değişiklikleri, özelleştirmelerini kapsayacaktır. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlamak istiyorum. Şimdi daha önceden ben, şurada görüyorsunuz exam sunucumu açmıştım. Bunu açmamın nedeni ben bu seriyi özellikle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri alanındaki öğrencilere yönelik hazırlamaya çalıştım. Ama tabii ki bu demek değildir ki hani başkaları yararlanamaz. Herkes yararlanabilir. Onlarla birlikte derste işlediğimiz web tabanlı içerik yönetim kitabına mümkün olduğu kadar bağlı kalarak gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu kitaptaki ayarları, düzenlemeleri, uzak sunucu kiralayarak yapabilmemiz öğrenciler açısından biraz sıkıntı yaratır. Çok güzel olur olsa ama başka sebeplerden dolayı, kolay kolay uzak sunucudan yer kiralayamıyoruz, öyle söyleyeyim. Bu bir kısmınız anlamıştır sebeplerini. Dolayısıyla lokal host'ta çalışan, lokal host'ta, yapılandırılan, ayağa kaldırılacak bir site üzerinden gitmeye karar verdim bu, seri boyunca, WordPress serisi boyunca. Kitaba bağlı kalarak gidiyorum. Dediğim gibi bunu yapabilmek için bir tane exam sunucusu, yükledim çalışmama ve şu anda o açık durumda, çalışıyor durumda. Sağ tıkladığım zaman Apache sunucumun, ve yani host hizmeti sağlayacak olan sunucumun ve veri tabanı hizmeti sağlayacak olan sunucumun açık olduğunu görüyorum. Bunların nasıl yapıldığıyla ilgili, nasıl açıldığıyla ilgili videoyu yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. Lütfen oradaki videoyu takip ederek sizler de eğer isterseniz lokal sunucu üzerinden bir WordPress sitesi yapılandırabilirsiniz. Vakit kaybetmeden devam edeyim. Sunucunun açık olduğuna emin olduktan sonra arayüzüme giriyorum ve, şuraya bakın, şuraya kadar olan ben açmıştım tabii dersten önce size. Localhost tire sitemizin adı tire slash vp-admin diyoruz. Enter'ladığınız zaman sizin, şu anda girmiş olduğum için bana o ekrana vermedi. Kullanıcı adımı ve parolamı isteyerek bu sayfaya, yani başlangıç sayfasına beni atacaktı. Geçen dersimizde tüm yazılar kısmına geldim. WordPress blok elemanlarına genel bakış adında bir sayfa işlemiştik. Bu sayfayı şöyle bir ön izlemeyle bakalım. Çok farklı blok elemanlarını hızlıca buraya ekleyip, yine kabaca onların tepkilerini, görünüşlerini inceleyip neler olduğunu, anlamaya çalışmıştık. Bunları tek tek göreceğiz şimdi. Hatta bu sayfada olduğundan çok daha fazlasını göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben tekrardan geri gidiyorum ve yeni bir sayfa yaratıyorum. Bundan sonra yeni bir yazı yaratıyorum. Pardon, sayfa değil. Bundan sonra, blok elemanlarıyla ilgili her bir, farklı blok elemanı farklı bir yazıda inceleyeceğim. Dolayısıyla da bir anlamda da WordPress sitemizin, sayfalarını ve yazılarını yavaş yavaş toparlamış olacağız. Yazı ekle butonuna basıyorum ve karşıma yeni yazı eklemek için kısım geliyor. Bizim bu sayfadaki, bu yazı sayfasındaki amacımız arkadaşlar, WordPress, eee, paragraf, blok elemanının incelenmesi. Elemanı nedir diyelim. Daha önceki, 1-2 derste hatırlatmıştım. Hazırladığınız yazılarda, yani blog sayfalarında, yazılarda kullanıcılarınızın, sitenizi ziyaret etmek isteyenlerin ya da dünyanın herhangi bir yerinde internette, herhangi bir arama motorunu açanın sizin sayfanıza gelmesini istiyorsanız, nasıl bir, anahtar kelimeyle aramasını istiyorsanız o anahtar kelimeleri bir başlık içerisinde kullanarak lütfen bu şekilde yazılarınızın başlığını hazırlayabilirsiniz. Bu dersimizde paragrafı işleyeceğiz. Geliyorum sağ taraftan paragraf ekle diyorum. Tamam. Ekleyeceğim paragrafın amacı düz metinler hazırlamaktır arkadaşlar. Paragraf normunda düz metinler hazırlamaktır. Şimdi daha önce de sık sık kullandığım Lorem sayfasına gelip
Buradan rastgele, mesela 5 çok fazla olur. Ben 3 diyeyim. 3 tane paragrafı generate yapıyorum. Hatta bunları o kadar çok oldu ki kendi içinde bile kesebilirim. Ctrl C ile alıyorum ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bu sayfayı da kapatıyorum. İhtiyacım olursa tekrardan açarım. Şimdi paragraflar biraz büyük büyük oldu. Şöyle gelip ikiye bölüyorum paragrafı. Şöyle ikiye bölüyorum ve 5 tane paragraf elde ediyorum. Her bir paragraf farklı farklı işlemler üzerinde duracağız arkadaşlar. Öncelikle yine çok sık kullandığım şöyle belge özeti düğmesi var. Belge özeti düğmesi bakın en başta 3 tane paragraf eklemiştim. Ancak 2 tane paragrafta ben oynama yaptım. Onları ikiye böldüm. Dolayısıyla toplamda 5 tane paragrafım oldu. İşaretlediğim paragrafın üzerine daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşaretlediğim zaman bu paragrafı otomatik olarak WordPress bana hangi paragrafı kastettiğine dair bir işaretleme yapıyor. Sağda gördüğünüz gibi ya da alttakini işaretleyip bakın alta kayıyor. Alttakine geçiyorum alta kayıyor. Gördünüz mü? Bu şekilde siz herhangi bir blok elemanınıza direkt şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer sayfanız çok karışıksa ön izleme panelinden ön izleme, belge izleme ya da eee, diğer adıyla bileşen ağacı da diyebiliriz, component tree de diyebiliriz. Buradan istediğiniz bir elemana ulaşabiliyorsunuz direkt olarak elemanları aramak yerine. Şimdi yukarıdan itibaren anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz, belki ön izlemeyi kapatabilirim. Şuradan itibaren gördüğünüz, işaretlediğiniz paragraf bloğunun kendisine ait pop-up menüsü. Pop-up menüsünün burada olmasını ben sağ taraftaki ayarlar düğmesindeki üst araç çubuğunu seçili hale getirerek sağlıyorum. Seçili halden kaldırırsanız eğer pop-up menüsü siz hangi paragrafı seçerseniz ona ait olacak şekilde üstünde konumlanacaktır. Fakat bazen bu şekilde çalışmak zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla ben genelde üst araç çubuğunda göstererek çalışmayı daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Tekrardan yukarıya geçiyorum. Şimdi yukarıdaki pop-up menüsü, öncelikle şu düğmeden başlayayım. Hangi blok elemanının olduğunu sembolüyle göstermektedir işaretli olanı. Biz bunun bir paragraf olduğunu biliyoruz. Tıkladığımız zaman bu elemanı paragraftan farklı farklı şekillere çevirebileceğimize dair bir seçenekler topluluğu çıkardı. Yani paragraf blok elemanını liste elemanına döndürebilirsin, başlık yapabilirsin, bir alıntı yapabilirsin, kod olarak düşünebilirsin, sütunlara ayırabilirsin, gruplayabilirsin, önceden biçimlendirilmiş hale getirebilirsin, alıntı haline getirebilirsin veya bir şiirmiş gibi dörtlük yapabilirsin. Eğer elemanınızın türünü değiştirmek isterseniz onu ilk pop-up menüsü seçeneğinden yapıyorsunuz. Arkasından paragrafın içerisinde bakın gördüğümüz lorem ipsum paragrafına bir aşağıya taşıyabiliyorum. Aşağı kaydırıyorum. Tekrar bir aşağıya kaydırdım. Tekrar bir aşağıya kaydırdım. Ya da bir yukarıya ya da bir yukarıya kaydırdım. İşaretlediğiniz blok elemanın yukarı aşağı kaymasını sağlıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. İşaretlediğiniz blok elemanının hizalanmasını sağlıyor. Şu anda sola hizalı. Metni ortaladım ve sağ hizaladım. Farklı şekillerde hizalamalar yapabilirsiniz. Mesela alttakini sağ hizaladım. Alttakini solda bırakacak şekilde bıraktım. Yukarıdaki pop-up menü genelde paragrafın tamamıyla değil de buradaki birçok ayarlama seçeneği paragrafın içinde seçtiğiniz ayrı bir metinle işlem yapmaktadır. Aynen şu şekilde. Mesela şimdi bunu aldım, yukarıya kaldırdım arkadaşlar. Şuradaki lorem ipsum ifadesini seçtim ve kalınlaştırdım. Tamam. Ondan sonra full secure şuradaki ifadeyi seçtim, italik yaptım ya da aynı zamanda kalınlaştırdım. Ondan sonra, işte, herhangi bir ifadeyi seçtim. Seçtiğim ifadeye bir bağlantı vermek istedim. Aynen şurada olduğu gibi. Bağlantıyı tıkladım. Bu bağlantıya bağlantı vermek istediğim sayfanın adresini ya da web sitesinin adresini ya da aynı sayfada varsa bir çapanın adresini vermek istiyorum. Dolayısıyla buraya şimdilik web sitesinin adresini yazayım. Milli Eğitim Bakanlığı mov.gov.tr diyorum. Ve artık buraya tıkladığı zaman sistemin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacağına emin oluyorum. Hasılamı kaydedip deniyorum. Denedikten sonra sayfam bu şekilde gözükecekmiş arkadaşlar. Şuraya tıkladığım zaman bakın
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasına gördüğünüz gibi title'da göreceksiniz, bağlanacaktır. Kapatıyorum ve çalışmama devam ediyorum tekrardan. Sırasıyla buradakileri anlatıyorum size. Şu açılan düğmeden alt simge, dil, dipnot gibi farklı farklı ayarlamalar yapabilirsiniz. Alt simgeden başlayalım. Mesela şu ifadeyi bir alt simge görünümüne götüreyim. Bakın biraz aşağıdan yazıldı. Ya da şu ifadeyi işaretleyip bir üst simge görünümüne getireyim. Genellikle matematiksel ifadelerin yazımı için kullanılmaktadır. Çok daha mantıklıdır. Logaritmalar ya da kareler, küpler tarzında yapıların yazılması için çok kullanışlıdır. Devam ediyorum. Dil seçeneği seçili olan paragrafın soldan sağa veya sağdan sola yazılmasını sağlar. Bakın şu anda sadece orası seçiliydi. Ben ama şurada yapayım daha anlaşılır olur. Bakın şunu seçtim ve dil seçeneğinden sağdan solayı seçtim. Arapçada olduğu gibi her bir satırı aldı, sağdan sola olacak şekilde değiştirdi arkadaşlar. Ctrl Z ile geri alıyorum işlemi. Devam ediyorum. Klavye girişini bahsedelim şimdi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Klavye girişinde de seçtiğiniz bir alan var. O seçtiğiniz alanı klavye girişi kullanarak bakın şu şekilde farklı bir hani sanki daktilo ile yazılmış gibi farklı bir şekilde gösterme şansına sahipsiniz. Bu biraz da kodlama yazım tipine de çok benziyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Satır içi görsel diyor. Herhangi birine mesela şuraya gelelim ve bir tane satır içi görsel bırakalım. Satır içi görsel dediğimiz ortam kitaplığınızdan herhangi bir görsel seçebilirsiniz. Veya eğer dışarıdan yüklemek isterseniz dosya yükle diyerek dışarıdan herhangi bir görselin artık varsa elinizde indirilmesini sağlayabilirsiniz. Mesela benim elimde şöyle bir papatya resmi varmış. Aç diyorum. Papatya resmini görseli ekledim ve seç dedim. Papatya resmi üzerine geldi. Buraya eklendiğini görüyorsunuz. Görselin orijinal boyutlarıyla ekleniyor. Görselin üzerine geldikten sonra görselin büyüklüğünü mesela ne diyeyim 40'a 40 şeklinde ayarlayabiliriz arkadaşlar. 40'a 40 şeklinde ayarladığımda da böyle bir görüntü elde etti. Satırcı görselde kısaca bu. İhtiyacınız olan yerler olabilecektir bir şeyleri nitelemek açısından. Dolayısıyla kullanışlı özellikler bunlar. Satır içi kod da şu şekilde oluyor. Mesela herhangi bir yeri işaretliyorum. Tamam mı? İşaretliyorum ve satır içi kod ifadesini yazdıktan sonra bakın yukarıdakine de benziyor demiştim size. Özellikle eğer düz metinlerimizin içerisinde biz kod olarak algılanmasını istediğimiz yerler varsa satır içi kod ifadesini kullanarak bunları o hale getiriyoruz arkadaşlar. Ama bunlar HTML tarafından algılanıp çalıştırılacak HTML kodları olmuyor. Sadece okuma amaçlı kullanıcıya yansıtılacak olan kodlar oluyor. Yoksa arka planda sunucuda veya tarayıcıda çalışan kodlar değil. Ediyorum, vurgula. Güzel bir özellik. Yine herhangi bir yerini işaretliyorum ve vurgula diyorum arkadaşlar. Vurgula dedikten sonra metni veya arka planı istediğiniz şekilde vurgulayabiliyorsunuz. Mesela metni eğer şu seçeneklerden bir tanesini seçebilip kullanabilirsem çok güzel. Seçemeyip yukarıdaki kısmı tıklayıp istediğim renk skalasında İstediğim bir rengi kullanabiliyorum. Mesela şöyle bir mavi seçtim. Tamam mı? Böyle bir mavi seçtim. Devam ediyorum. Arka planı da buranın arka planında şöyle güzel, hoş bir taba rengi seçtim. Tamam dedim. Bakın yazım o seçtiğim taba rengin üzerinde lacivert mavi bir saks mavi görüntüyle oluştu. Ama dikkat ederseniz nereyi işaretlerseniz oluyor şimdiye kadar anlattığım özellikler farkındaysanız. Nereyi işaretlerseniz oluyor. Çünkü biraz sonra iş biraz daha farklı olacak. Bunu aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Üstü çizgili seçeneği ise genelde yazılarımızın içinde kullanıcılar tarafından dikkate alınmasını istemediğimiz, kırılması uygun görülmüş ama orada kalmış ifadeler için kullanılıyor. Hemen deniyorum bakın. Dışarıda kullanıcının gördüğü de bu olacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi yazılarımızda dikkate alınmasını istemediğimiz, uygun gördüğümüz yerleri bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ediyorum şimdi. Buradaki seçeneklerin yanında şurada 3 nokta görüyorsunuz. Ayarlar düğmesi. Bu ayarlar düğmesi seçtiğiniz paragrafla ilgili yapılan ayarlardır. Mesela şu anda hangi paragrafı seçeyim? Alttakileri sağ taraftaki blok elemanına bıraktığım için ortadaki paragrafı seçtim. Yani şu arkadaşlar.
Ortadaki seçtiğim paragrafa diyorum ki kopyala. Bak, kopyala. Kopyala dedikten sonra bunu bir yere ne yapmam gerekiyor? Yapıştırmam gerekiyor. Mesela bakın buraya araya geldim. İki blok arasına geldim. Geldim. Tamam mı? Ekleme yapıyorum. Ekleme yapıyorum. Paragraf ekledim ve Ctrl V ile yapıştırdım. Ne yaptı? Seçtiğim paragrafı Ctrl V ile geldi. Kopyala seçeneğinden sonra belleğe aktarılan, panoya aktarılan paragrafı Ctrl V ile de yapıştırabiliyorum. Devam ediyorum. Şimdi şu kısımdayım, şu paragraftayım. Tamam, bu paragrafta, birinci paragrafta. Çoğalt diyorum. Çoğalt seçeneği de Ctrl C, Ctrl V'nin yani kopyalayı başları kendi başına yapmaktadır. Çoğalt dedim. Otomatikman bakın yukarıdaki paragrafın aynısından bir tane daha oldu. Bu birinci paragraf, bu ikinci paragraf. Tamam, bu şekilde. Yine birinci paragraftayım. Devam edelim. Öncesine ekle, sonrasına ekle seçenekleri bulunduğunuz paragrafın öncesine boş bir paragraf alanı ekler ya da sonrasına boş bir paragraf alanı ekler. Tamam. Mesela nerede olayım? Şurada olayım, tam ortada. Bakın şuradaki paragrafta. Bu paragrafın öncesine boş bir blok elemanı ekleyeyim. Bakın buraya ekledi. Ya da sonrasına boş bir blok elemanı ekleyeyim. Bunda olduğum için sonrasını ekledi. Ama bunda olsaydım bakın sonrasını ekle dediğim zaman bunun altına boş bir eleman ekleyecekti. Bu elemanları şuradan tutup son eklediklerimi silebilirim. Şurayı da işaretledi zaten. Son eklediğimde silebilirim. Sildim ve şurasıydı. Bunu da aynı şekilde silebilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Öncesine ve sonrasına ekle seçenekleri dediğimiz gibi aktif olan elemanın öncesine ve sonrasına farklı blok elemanları eklemek için alan yaratır. Stilleri kopyala ve stilleri yapıştır. Mevcut olan temanıza ait olan stilleri kopyalar ve sizin istediğiniz bir alana yapıştırır. Grup seçeneği seçtiğiniz bir ya da birden fazla blok elemanın tek bir grup olarak hareket etmesini sağlar. Mesela işte şöyle 2 tane, 3 tane eleman seçebilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra bunun içerisinde grupla diyerek ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bunların farklı grup elemanları olarak davranmasını sağlayabilirsiniz. Ve grup elemanı olarak davrandıkları zaman hepsini grup olarak hareket ettirirsiniz. Yeri geldiği zaman bunu göstereceğim. Paragraflarla gruplama yapmıyoruz da hani daha çok böyle ne yapıyoruz diyelim paragraf, görsel, liste gibi farklı türdeki elemanlarla gruplama yapıyoruz arkadaşlar. Seçenek olarak şöyle gösterebilirim size. Grupladım. Şu anda bakın bu seçtiğim 3 tane paragrafı grup elemanı olarak yaptım. Ve sol taraftaki belge izleme kısmında bunların gruplandığını görüyoruz. Tıkladığım zaman altında az önce işaretlediğim 3 paragrafı görüyoruz. Sağ tarafa blok kısmına geldiğimde bu grupların yatayda ya da dikeyde, bakın yatayda ya da dikeyde görünümlerinin değişmesini sağlayabilirim. Yeri geldiği zaman bunlara bakacağız. Hiç şu anda bunları karıştırmayalım. Herhangi yaptığımız bir grubu çözmek için bakın grubun üstüne geldim. Şu anda hem burada grubun pop-up menüsü var. Bak deyip grubu çöz işaretini tıklıyorum. Grubu çöz dediğim zaman bakın eski 3 paragrafım gene yerine geldi. Ne oldu arkadaşlar? O grup ortadan kalkmış oldu ama paragraflarıma hiçbir şey olmadı. Devam ediyorum diğer seçenekleri. Kilitle içine seçili olan elemanı değişikliklere karşı kilitleyecektir. Tamam mı? Tümünü kilitle, hareketi devre dışı bırak, kaldırmayı önle gibi seçenekler vardır. Mesela kaldırmayı önle diyelim, uygula diyelim. Tamam mı? Ondan sonra ne yaptım? Ben bunda yaptım değil mi? Şunu kaldırmayı deneyelim bakalım. Bakın sil seçeneği ortadan kalktı gördünüz mü? Sil seçeneği yok. Ya da buraya gelelim. Sil seçeneği ortadan kalktı. Kilidi açmaya çalışalım. Şık deyip kilidi açtık. Şu anda artık sil seçeneği ve sil seçeneği ortak kapacak. Bu arada bu gördüğünüz 3 tane noktayla şuradaki nokta aynı. 3 noktayla aynı. Yani farklı farklı menüler olarak algılamayın arkadaşlar. Aynı menü karşınıza çıkıyor. Model oluştur seçeneği. Bunun için ayrı bir ders hazırlayacağım. Model kısaca şuydu. Aslında bir dersimizde bundan bahsetmiştim. Çok sık kullanacağımız şekilleri, şablonları bir model altında toplayabiliyorduk. Ya da
ben birçok sayfamıza eklememiz gereken kısımları mesela bir ünvan olabilir, bir kartvizit görünümü olabilir. İşte sizi anlatacak özel bir söz, adınız, soyadınız, işte ne bileyim ünvanınız olabilir. Bu gibi ifadeleri ya da küçük bir resimle sizin bir vesikalık fotoğrafınız ya da güzel bir fotoğrafınızla birlikte eklenebilecek bir kartınız vardır. Siz bu kartınızı model olarak hazırlarsınız ve modeli istediğiniz yerde kullanırsınız. Dolayısıyla işaretlediğim paragrafın model olarak kullanılmasını istersem model oluştur diyorum. Buraya ayrı ders hazırlayacağım. Tekrardan söyleyebilirim size. Taşı seçeneği elemanımızı istediğiniz yere taşımak için kullanılıyor. Adından belli zaten. Devam ediyorum. HTML olarak düzenle seçeneği. Seçtiğiniz paragrafı tıkladığınız zaman şu şekilde bakın paragraf olduğunu ve isterseniz HTML etiketlerini kullanarak da düzenleyebileceğinizi gösteriyor. Bu noktada yalnız HTML bilgileriniz iyi olması ve bunları iyi kullanıyor olmanız lazım arkadaşlar. Mesela i etiketini ben burada başlatıyorum ve burada bitiriyorum. Tamam. Dolayısıyla bakın doya şurada bıraktım, burada bitirdim. Böyle yaptığım zaman buradaki HTML kısmının HTML olarak düzenlendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Görsel olarak düzenleye geçtiğim zaman ben HTML olarak kullandığım taglerin görevlerini görsel kısımda gösterdiğini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Sil seçeneği az önce de uygulamıştık. Seçili elemanı kaldırmak için kullanılıyor. Şimdi yukarıdaki pop-up menü tekrardan söylediğim gibi e, genelde, seçilen kısımlar, paragrafın tamamının yanında çoğu zaman da seçilen kısım için uygulanacak özelliklerde. Şimdi gelelim seçtiğimiz paragrafla ilgili sağdaki blok ayarlarımıza. Blok ayarları paragrafın tamamıyla ilgilidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi herhangi bir yeri işaretledim. Bakın herhangi bir yeri işaretlememin hiçbir anlamı yok burada. Yani ben şu anda blok ayarlarına bakacağım. Blok ayarları paragrafın tamamını etkiler. Mesela ben burada herhangi bir yeri işaretlediğim zaman bu sadece işaretlediğim yeri ayarlar. Fakat sağ taraftaki blok ayarları paragrafın tamamıyla ilgilidir. Şimdi paragrafın metin rengini istediğimiz gibi düzenleyelim. Mesela paragrafın metin rengini ben beyaz, arka plan rengini ise çok zıt bir renk vermek istiyorum. Mesela koyu fümemsi bir renk oldu. Tamam. Şöyle bir renk verdim. Bunun gibi. Arka plan, metin rengi ve yazı rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bağlantı renklerini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela az önce şurayı koyulaştırmıştım. Burayı silip işte Milli Eğitim Bakanlığı ifadesini kullanayım ve o ifadeye ben bir tane az önce yaptığım gibi Milli Eğitim Bakanlığı map.gov.tr bağlantısı veriyorum ve tamam mı? Ah, bu buraya niye yazdım? Ben mi yazdım acaba? Düzelteyim arkadaşlar. Pardon. Enter'ladım. Şu anda bakın Milli Eğitim Bakanlığı linkini vermiş olması lazım oraya. Çünkü üzerine geldiğim zaman zaten nereye bağlanacağını görebiliyorum. Bu bağlantıyı yeni bir sekmede açabiliyorum. İstersem yani tıklandığı zaman aynı sayfada değil yeni bir sekmede panelde açılmasını sağlayabilirim. Bağlantıyı düzenleyebilirim veya bağlantıyı kaldırabilirim. Bağlantıyı kaldır dediğim zaman artık burada bir bağlantı yok. Bakın tekrardan bağlantı verilmesi için link aktif hale geldi. Ben onu tekrardan seçip yeniden bağlantı veriyorum. Bunu yapmamın amacı az önceki renklerle çalışabilmek içindir. Şöyle yaptım. Bağlantı rengi olarak beyaz veriyor. Bağlantı rengini şöyle farklı bir renk yapıyorum arkadaşlar varsayılanı. Vurgusunu da bakalım dikkatinizi çekmek için şöyle ısık yeşil bir ton yapıyorum. Bakalım nasıl bir hal alacak. Şimdi üzerine geldiğim zaman gördünüz mü? Blok elimi gitti. Bakın üzerine geldiğim zaman bağlantının rengini turuncu seçmiştim. Vurgu rengini de fıstık yeşili seçmiştim. Üzerine geldiğimde böyle bir efekt verdi. Taslağı kaydedip görüntülediğim zaman aşağıda üstüne geldiğimde de aynı efekti görebiliyorum arkadaşlar.
Tamam mı? Bu kısım da bu. Devam ediyorum. Şimdi seçim üzerinde tipografya. Yani yazıyla uğraşmamız zamanı geldi. Tipografya için şurada da tipografya ile uğraşalım. Bu paragrafta da arkadaşlar. Yazımızı small, medium, large, x large, xx large gibi farklı büyüklüklerde görünmesini sağlayabilirsiniz. Mesela ben bu yazının small olarak görünmesini istiyorum. Devam ediyorum. Tipografyanın yanındaki 3 noktayı tıkladığımız zaman seçeneklerine ulaşırız ve boyutla birlikte, yazı boyutuyla birlikte yazı tipi ailesini, görünümünü, satır yüksekliğini, harf aralığını, metin biçimlendirmesini, metin doğrultusunu, harf durumunu, ilk harfi büyük kısmını ayarlayabilirsiniz. Seçtiğimiz paragraf buydu. Hadi bununla ilgili işler yapalım bakalım şimdi. Ama onunla ilgili işler yapabilmek için arkadaşlar yazı boyutunu sıfırlamak istiyorum. Hatta belki birazcık daha büyütebilirim. Bakın bir tık daha şöyle harç yapabilirim. Medium normal hali harç yapabilirim. Burada bir çalışma yapalım sizlerle. Large yaptım. Yazı tipi ailesini seçiyorum. Yazı tipi ailesini seçtim. Tıkladıktan sonra aşağıya yazı tipi ailesiyle ilgili seçenekler geldi. Bakın şunlardan herhangi birini Cardo, Sans serif, sistem serif şeklinde seçebiliyorum. Bu bana temamla birlikte gelen arkadaşlar varsayılan yazı fontları. Ben yeni bir tema yüklediğim zaman o temanın içerisindeki varsayılanlar da gelecektir. Bunu unutmayın. Şu anda oldukça sınırlı. Galiba varsayılanı Inter mi? Bakayım sanırım değişiklik. Evet değişiklik olmadı. Varsayılanı Inter. Ben onu Cardo yapıp daha farklı bir hale getiriyorum. Devam ediyorum. Yazı tipi ailesi şu kısmı yazı tipi ailesini kaldırıyorum. Görünümü seçelim. Görünümü seçtiğim zaman varsayılan görünüm ince, çok ince ya da koyu ya da siyah. Şöyle bakın seçenekler hafif yatık. Çok farklı seçenekler var. Siyah yatık tarzında farklı farklı yarı koyu yatık gibi farklı farklı görünüm seçenekleri var. Sizin hazırladığınız sayfaya uygun bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada herhangi bir kısmını işaretleyip yapamıyorsunuz. Paragrafın tamamını ilgilendiriyor, unutmayın. Görünüm kısmını seçeneğini kaldırıyorum. Satır yüksekliğini seçiyorum. Satırım şu anda 1,5 birim yüksekliğindeymiş. Bunu eksiltiyorum. 0,7'ye kadar indirdim. Bayağı birbirine girdi satır yükseklikleri. Arttırıyorum. Yine dediğim gibi kullandığınız şekle ihtiyacınıza uygun değiştirebiliyorsunuz. 1,5'tu. 1,4, 1,3, 1,2, 1. Bir de bırakayım ben bunu. Devam ediyorum tipografiye arkadaşlar. Satır yüksekliğini kaldırdım. Harf aralığı. Bu da harflerin kendi aralığını belirliyor. Mesela ben böyle rastgele 5 yazıyorum. 5 piksel olduğu zaman böyle bir görünüş. İki harf arasında. 3 piksel olduğu zaman böyle. 1 piksel olduğu zaman böyle. 0,5 piksel olduğu zaman daha yakın. 0,1 piksel diyorum. Pardon. 0,1 piksel diyorum. O zaman galiba birden aşağısını çok mantıklı şekilde almadı. Bu şekilde virgülle deneyeceğim. Hı hı, almıyor. Evet. Ben onu 1 pikselde bıraktığım zaman standart böyle bir görüntü elde ediyorum. 3 piksel biraz daha birbirinden ayrılmış olan harf görüntüsü veriyor arkadaşlar. Harf aralığı da bu şekilde. Metin biçimlendirme. Yok. Altı çizgili, üzeri çizgili. Tamam. Yok olarak seçiyoruz. Altı çizgili, üzeri çizgili. Devam ediyorum. Metin doğrultusu. Metin doğrultusu da yatık veya dik olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir seçenek olarak karşımızda. Devam ediyorum. Harf durumu. Harf durumunda arkadaşlar normal yani cümlelerin ilk harfi büyük, diğerleri küçük. Bütün harfler büyük, bütün harfler küçük. Her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde ne yapılmış? Ayarlanmış. Ben onu şöyle ya da böyle hepsi büyük halde tutabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. İlk harfi büyük. Bu da şuradaki gördüğünüz P harfini, paragrafın ilk harfini büyük harfe getiriyor arkadaşlar. İlk harfi büyük kullanıyorum. Böyle bir paragraf görüntüsüne sahip oluyorum. Evet, tipografinin de ayarları bunlardı. Gelelim boyutlar. Boyutları arkadaşlar şu paragrafta çalışmak istiyorum boyutlarla. Orayı işaretledim.
Eee, Paragrafın bakın 2 tane dolgu ya da kenar boşluğu denilen boşluk kavramı vardır. Kenar boşluğu paragrafın etrafında bırakılan dış boşluktur. Dolgu paragrafın kapladığı alanın içinde kalan iç boşluktur. Dolgu ve kenar boşluğunu iyi anlayabilmek için arkadaşlar ben yazıma şuradaki paragrafa bir zemin rengi vermek istiyorum. Tamam mı? Arka plan olarak bir zemin rengi vermek istiyorum. Neler varmış? Bakın gradyen görüntü de varmış. Bu arada farklı gradyen dokular. Şöyle seçebiliyoruz. Tamam mı? Ama ben bunlardan düzünü seçeceğim şu anda. Çünkü bununla anlamak daha kolay olacak işimizi. Geldim, seçtim. Herhangi bir eleman seçili olmadığı zaman, bakın herhangi bir eleman seçili olmadığı zaman blok elemanının seçili olmadığını görüyorsunuz. Boyutları 5. paragrafta inceleyelim. Kenar boş, dolgu. Dolgu diyoruz. Dolgu arkadaşlar, şöyle yapayım. Alt kısımda, bakın üzerine geldiğim zaman, ee, seçiyorum. Yukarıda ve aşağıda. Yukarıdan ve aşağıdan bırakılacak boşluğu gösteriyor. Tamam, bakın yukarıdan ve aşağıdan gördünüz mü? Benim zemin rengi olarak ayarladığım alan paragrafımın kapladığı alandı. Bu alanın içinde bana bir sürü yer ayırdı yukarıdan ve aşağıdan. Neden? Çünkü dolgu kapladığı alanın içinde yazıyla dış kenarın arasındaki mesafeyi belirliyor. İçeriye dolgu yap diyorum. Adı üstünde. Şimdi sağdan soldan biraz boşluk verelim. Şöyle. Sayfanın izin verdiği ölçüde. Görüyor musun? Pilim bitmek üzere biraz sonra. İzninizle ben bir takayım şarja. Evet. Tamamdır. İzin verdiği sürece arkadaşlar içte kalan ayakları, boşlukları gösteriyor. Şimdi dolgu bu. Şimdi ben bunu şöyle 2'ye 2 yapayım. Tamam mı? Neredeyse eski haline döndürmüş oldum. Devam ediyorum. Şimdi dolgu değil, kenar boşluğuna bakalım. Dolguyu kapatalım. Tamam mı? Kenar boşluğuna bakalım arkadaşlar. Kenar boşluğu da şu. Kapladığı alanının dışında diğer nesnelerle olan uzaklığını belirliyor. Yani kenarın kapladığı alanın en dış kenarının dışındaki kalan boşluklarla ilgileniyor. Şimdi ben yukarıdan aşağıdan bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim boşluk verdim. Bakın, gördünüz mü? Kapladığı alan değişmedi ama yukarıdan aşağıdan boşluklar oluşturdu. Ya da sağdan soldan boşluklar veriyorum. Fakat bunu yaptığım zaman şu anda ben hiçbir efekt görmüyorum. Sebebi şu, sağında solunda hiçbir eleman yok. Hiçbir eleman olmadığı için diğer elemanların kenara doğru itiştirildiğini, sıkıştırıldığını göremiyorsunuz arkadaşlar. Özel boyut ayarlama seçeneği var. Burada da piksel cinsinden veriyorsunuz. Yukarıdan aşağıdan mesela 25 piksel ayarla diyorum. Yukarıdan aşağıdan bakın, yukarıdan 25 piksel, aşağıdan 25 piksel olacak şekilde bir ayarlama yapıyor arkadaşlar. Evet, gelelim gelişmiş kısmına. Bu da son kısmımız. HTML çapası güzel bir özellik. Olay şu. Sayfanızın içinde herhangi bir yere tıkladığında ilk sayfanızın içinden herhangi bir yere gidilmesini istiyorsanız gidilmesini istediğiniz yere bir çapa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu paragraftayım ve bu paragrafa son adında bir çapa bırakıyorum. Tamam? Son adında bir çapa bıraktım. Enter'ladım. Şimdi diyorum ki mesela bu sayfada mesela şu tıklandığı zaman bağlantı hazırla. Nereye gitsin? Hashtag kullanarak hazırladığın son ismindeki nereye gitsin? Çapaya gitsin istiyorum. Zaten bakın hemen link durumuna geldi. Aynı sayfanın içindeyiz. Asla kaydediyoruz. Kaydetti ve yeni sekmede ön izle dedim. Arkadaşlar bakın lorem ipsum'u tıkladığım zaman çapa olarak attığım son paragrafa geldi. Bu özellik tahmin edersiniz şunun için çok güzel bir özelliktir. Son yıllarda minimal yaklaşımlardan dolayı gelişen bir trend var. Tek bir sayfa üzerinde yukarıdan aşağıya dikine hazırlanmış olan bir tasarım. Bu gibi sayfalar son zamanlarda karşımıza çok çıkıyor.
Tasarımcılar öğeleri navigasyon seçenekleri ya da menü seçenekleri şeklinde yukarıya bırakıyorlar ve her tıklanan öğe aynı sayfanın herhangi bir yerine gidiyor arkadaşlar. Böylelikle biz de bir sürü sayfalarla çalışmış olmaktan kurtuluyoruz. Aynı sayfada işimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, kısaca paragraflarla ilgili özellikler bunlardı. Paragraflarla ilgili size anlattığım pop-up menüleri ve blok menüleri arkadaşlar, diğer kullanılacak birçok blok elemanında ortak özellikler. Dolayısıyla bundan sonra hepsini tek tek bütün özellikleri baştan aşağı anlatmayacağım ama uygulayacağım. Mutlaka özelliklerin uygulandığını göreceksiniz. Paragraftaki özellikler bunlardı, ayarlanabilir özellikler. Diğer özellik, blok elemanlarında ise benzer özellikler olduğu gibi farklı özellikler de var. Tamam. Dolayısıyla yeri geldikçe buralara geçeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.